Suriye yönetiminin muhalefeti susturmak için ordu eliyle yaptığı kanlı operasyon bütün şiddetiyle devam ediyor. Ülkede sivil ölümlerinin olmadığı gün yaşanmıyor. Ülkede şiddet ise sürüyor. Cuma namazı sonrası düzenlenen gösterilerde güvenlik güçleri yine halkın üzerine ateş açtı. Tankların sokakları kapladığı kentlerde siviller hedef alınıyor, gösterilerin yapılmasına dahi izin verilmiyor. Güvenlik güçleri Cuma namazı sonrasında halkın üzerine yine ateş açtı. Göstericilerin üzerine ateş açıldı ve gelen haberlere göre 21 sivil hayatını kaybetti. Suriye'de tırmanan gerginlik Amerika'yı harekete geçirdi. Başkan Obama, Başbakan Erdoğan'ı telefonla arayarak Suriye'deki olayları görüştü. İki lider şiddetin sona ermesi gerektiği konusunda birleşti. Beşar Esad'a reformları acilen hayata geçir çağrısı yapıldı. Devlet Başkanı Beşar Esad'ın reformlarını yeterli bulmayan halkın isyan sesleri kanlı bir şekilde bastırılmaya çalışılıyor. Suriye yönetimi sivil katliamlarına devam ediyor. İnsan hakları gözlemcilerinin açıklamalarına göre Kurban Bayramı'nın 1. günü meydana gelen şiddet olaylarında en az 19 sivil hayatını kaybetti. Uyarıldı, olmadı. Ankara yol göstermek istedi, dinlemedi. Reform yapacağım dedi, yapmadı. Yaptırımları dikkate almadı. Suriye'de halkın ayaklanmasını kara kıtarak bastırmaya çalışan devlet başkanı Beşar Esad geri adım atmıyor. Televizyonlar ve gazeteler aylardır benzer haberler yayınlıyor. Suriye'deki Baas rejiminin muhaliflere şiddet uyguladığı, katliamlar yaptığı söyleniyor. Gerçeği öğrenmek için kaynağına, yani Suriye'ye gitmeye karar verdi. Can yeleğiniz koltuğunuzun altında veya iki koltuk arasındaki bölme içerisindedir. Lütfen inerken el bagajlarınızı yanınıza alın. Uçuşunuzun iyi geçmiş olduğunu umuyor ve sizlerle yeniden karşılaşmayı diliyoruz. Stardust üyesi Türk Hava Yolları'nın Suriye Hava Yolları ile olan ortak uçuşuyla uçtuğunuz için teşekkür ederiz. Buradan bakınca hiç de Türkiye'deki televizyon kanallarında anlatıldığı gibi gözükmüyor. 2011 yılı Haziran ayının 6. günü. Silahlı, palalı, bıçaklı bir grup Türkiye'nin hemen sınırındaki bu küçük kasabaya girdi. كان شغل طبيعي ما في غير ضخ رصاص من هالجبل من هون عرفت كيف؟ هذا الجبل هذا جبل حرقوا ليك انتبه عين الجبل هذا حرقوا وبلشوا يحرقوا اول شيء هون والرصاص دخ الرصاص علينا ليك بخشوا الشمسيه عرفت كيف؟ بخشوا المحطه هون على البيوت ليك الستلايتات هذول هون ليك تفرج عينه هذول كلها بخشوا هون بخشي كل الضيعه الصايح الضيعه كلها مبخشه عملوا رهب بالضيعه ما هو بالعقل يعني ابننا معهم كان بالامن ابني بمدرسه البريد يا خيي يا عيني الله يخليكم والله حطت مرته الفطور ما فطير اتصلوا في صار الزوادي هو لحق للجسر ولك خنازير اكثر من هيك مؤامره تبع الجسر قبة فرد قبي بصير هيك هالمؤامره اكثر من هيك لعبه بالدنيا بتصير لم نعرفه ميت ولم نعرفه طيب وابوه عاجز واخواته الله يساعد نشفوا عليه 11 نهار ما بنعرف وين هو بصير بجوز من الله يا ابني ومرته مستناك بالساعة بدقيقة وابوه مستنى أكثر مني صارت الدنيا. Yüzlerce insan kayboldu. Kaçırıldılar mı yoksa öldürüldüler mi? Kentin kontrolünü tam 3 gün boyunca ellerinde bulunduran silahlı çeteler arkalarında bu soruları bıraktı. كلهم خواني كلهم خواني على الكلمة عشنا 4 أيام فيلم رعب والله العظيم عشنا فيلم رعب فيه لا كهرباء ولا مي ولك طولنا بس بدنا نعرف عنه خبرونا طيب ميت بس بدنا نعرف شيء عنه خيي من السبت الماضي ما بنعرف شيء عنه والله ما بنعرف شيء عنه بعدنا ماتوا هالشباب بعدنا عرفنا انه ماتوا
يقطعوهم ويذبحوهم. يا جماعة الله ما واحد ما حد استرجع يقرب ويعرف شو يعني وين شلحونهم جثثهم، عرفنا انهم يمثلوا فيهم. في مخطوفين عم يقولوا بخربة الجوز. في مخطوفين عم يقولوا بخربة الجوز، بقى الله عليهم شو عاملين فيهم، عم يمثلوا فيهم، عم يراهنوا الجيش عليهم. هاي ضيعة على حدود تركيا. عرفت لك كيف؟ هاي كلهم هاربين سلاح ومهربين مخدرات ومهربين، عرفت لك هدول كلهم مافيات يعني مجرمين. عرفت لك هدول هلا الله عليهم شو عم يعملوا في 9 مخطوفين عندهم، منهم وفيهم عم يحكوا انه في 9 والاسلحه كلها اجت من حدود تركيا من خرب الجود. عرفت لك كيف؟ هي وتفرج انت على المنظر الرابع. يا حرية العرعور، هي حرية العرعور والقرضاوي، هذا الكلب هالسافه لهالتافه عطى انذار لهالخنازير الارهابيين الحقراء، عطاهم انذار روحوا ذبحوه لهالمنطقه هاي، هسه بعد بذبحوا اولادنا. خلهم قطعوا له رؤوسهم العرعور. البنات الحلبين اللي اغتصبوهم البنات الحلبين اللي اغتصبوهم في وحده منهم عمرها 9 سنين. 9 سنين. عرفت كيف؟ البنات الحلبين اللي اغتصبوهم باهالي بالمنطقه هذول بجسر الشغول وقطعوهم وكبوهم بنهر العاصي، وحده منهم عمرها 9 سنين. خلي يشوفوا اهالي حلب بس هذول كاتبين لهم الحلبيه عباره روح تفرج صور بس على الديناميت اللي انكمش عندهم بفجر اسرائيل، يروحوا على اسرائيل قاموا فيها كانوا هدوا ولا اسرائيل. Bölge halkının anlattığına göre Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad göstericilere karşı silah kullanılmaması talimatı vermişti. Silahlı çeteler ülkeyi bir mezhep savaşına sürüklemek, böylece dışarıdan bir askeri müdahalenin önünü açmak istiyorlar. Suriye yönetimi ise bunu gördüğü için olayları olabildiğince yatıştırma siyaseti izliyor. كل العالم تآمروا علينا معلش بس نحن رب العالمين معنا ونحن مع رئيسنا وما هم مراءة لأنه هذا رئيسنا نحن ما في عنا أحسن منه ما في عنا أحسن منه لأنه بكفي قال إنه إذا خرب الدنيا ما بتضرب رصاصة مشان ما يصير ذنب بسوريا بس هالحيوانات حش السامعين استغلوا هالشي وبادوا هالعالم ودمروا البلد دمروها بكلمة بتحمل كلمة تدمير من معنى. Silahlı grupların kentte ilk saldırdıkları yer postane ve polis merkezi oldu. O 3 gün boyunca çoğunluğu güvenlik görevlisi tam 123 kişi katledildi. Binalar yağmalandı ve ateşe verildi. O sırada Türkiye ve batılı televizyon kanalları Esad'ın ordusunun kenti bombaladığı ve kente katliam yaptığı haberleri veriyordu. İzlediğiniz görüntüler Suriye ordusu Cisre Şur kentine girerken kaydedildi. Evlerin damlarında ve yol kenarında toplananlar askerlerin üzerine bereketi temsil eden pirinç taneleri atıyorlar. Bunlar imal edilmiş görüntüler değil.
Bu kalabalığın ellerinde silah yok. Asık suratlı değiller. Bu kalabalığın çocukları da yanlarında, eşleri de. Kasabaya giren askeri birliğe koyun kurban ediyor. Askerlerle birlikte yerli ve yabancı gazeteciler de kente giriyor. Şehrin o 3 gün boyunca neler yaşadığını merak ediyoruz. Gazeteciler kameralarını çalıştırdıklarında toprak halen kan kokuyordu. Görüntülerini izlediğiniz yer bir mezbahaya ait değil. Yaralıların sürüklenerek getirildiği ve son nefeslerinin alındığı yer. Ben bölge halkından biriyim ve olayların başından beri tanığıyım. Gösteriler genelde cuma günü yapılırdı. Zeytin dallarıyla çıkarlardı ve barışçıl gibiydiler. Ama sadece gösterilerin görüntülerini çekip El Cezire televizyonuna gönderene kadar. El Cezire, BBC Arapça ve El Arabiya'ya gönderene kadar. Bunlar barışçıl gösteri diye. Kamera çekimi bitince silahlar ortaya çıktı. Gösteriler sırasında oradaydım. Ateş etmek kesinlikle yasaktı. Onlar polise ve halka saldırdılar. Polis merkezine saldırdılar. Asıl olay cumartesi günü başladı. Nerede bir muhalif, nerede bir haşhaş kullanan varsa getirdiler ve silahlandırdılar. İlk saldırdıkları yer postane oldu. Postaneye ateş açmaya başladılar. Sonra burada İranlıların olduğunu iddia ettiler. Hizbullah'tan adamların olduğunu iddia etmeye başladılar. Bunların katli helaldir dediler. Bunlar terörist. İnsanlıkla alakaları yok. Onlara tarih tanıklık edecek. Kente giren gazeteciler, iş makineleri ve askerlerle birlikte bir yere gidiyorlar. Burası şehrin çöplerinin toplandığı yer. Askerler güvenlik önlemi alıyor. İş makineleri çalışmaya başlıyor. Ne arıyor olabilirler derken birden çöp yığınlarının içindeki insan cesetleriyle karşılaşıyorlar. Kaybolan onlarca insanın akıbeti belli oluyor. Irak'ta 1,5 milyon insanı öldüren makine burada da çalışmaya başlamış. Mezhepsel ve dinsel kışkırtmanın insanlık için nasıl utanılacak sonuçlar doğurduğunu görüyoruz. Peki hemen yanı başımızda bu olaylar yaşanırken
Nasıl oluyor da televizyon ve gazetelerde tam tersini anlatan haberler yayınlanabiliyor? Bu adamın anlattıkları nasıl bir propaganda savaşı yürütüldüğünü anlatıyor. ما شفت الا اجت هالسياره والنقود والطيبات وبدت تنضرب. طلعوا معي بالسياره طالعني انا وعيالي واخذني لحدود تركيا. لحدود تركيا وانه يقول لي وقف الحد الصحابه بدها تضحك ودي يقولوا لك ولاك شايف بدك تحكي مشان مبهدل بشار الاسد. قلت له بشار الاسد انا ما بهدله روحي ودمي بشار الاسد. أنا ما بهدل بشار الأسد. ما بعرفهم لا التمييز سيدي ما بعرفهم لا بالوجه ولا بالشيء حاملين روسيات الله وكيلك وعم يحكوا لي هالحكي هذا. قلت له أنا بشار الأسد ما يستاهل يتبادل. قال لي فجر علي وحط المسدس براسي واحد منهم بارودة ومعه مسدس منقل حطه براسي. قال لي يشهد الله إذا ما بدك تحكي هلق عند الصحافة لفضي هون ما في حدا. Ürkütücü manzarayı arkamızda bırakıp ülkenin tarihi baş şehri Şam'a dönelim. ما تكونش مطالبة عروسة خاطبة ما تكونش مطالبة هاتي العروسة يا ماما وخدي لي هدية هاتي العروسة يا ماما وخدي لي هدية العزوبية طالت عليا العزوبية طالت عليا قومي خطي لي يا ماما وحدي صبية قومي خطي لي يا ماما وحدي صبية وشوشني وقال لي ليه راس ملي وشوشني وقال لي ليه راس ملي والله المتجلي يا ماما يتجلى عليا الله المتجلي يا ماما يتجلى عليا العزوبية طالت عليا العزوبية طالت عليا قومي خطي لي يا ماما وحدي صبية قومي خطي لي يا ماما وحدي صبية العزوبية طالت عليا العزوبية طالت عليا قومي خطي لي يا ماما وحدي صبية قومي خطي لي يا ماما وحدي صبية العزوبية طالت عليا العزوبية طالت عليا قومي خطي لي يا ماما وحدي صبية قومي خطي لي مرحبا الوصال غنى. Suriye'nin güneybatı kesiminde yer alan Şam şehrinin Akdeniz'e uzaklığı 96 kilometre. Denizden yüksekliği 685 metre olan şehrin kuzeyinde Kasyon Dağı, batısında Cebel-i Şarki ve Lübnan Dağları bulunuyor. Doğu ve güney tarafları ise çevredeki ovalara açılıyor. Ovaların ötesinde ise engin çöller bulunuyor. Şehrin bu özellikleri bu topraklarda yaşayanlara doğal bir savunma alanı yaratmış. Bu nedenle binlerce yıl boyunca birçok millet ve kültür buraya yerleşmiş. İsrail kabileleri, Aramiler, Hititler, Yunanlar, Romalılar, Bizanslılar, Araplar ve Haçlılar. Tarih boyunca bölgeyi ve Asya'yı kontrol etmek isteyen batılı güçlerin önemli dayanağı olmuş bu topraklar.
Bize Şam'ı gezdiren dostlarımız ilk önce tarihi bir mekana götürdüler. 8. yüzyılda Emeviler zamanında yapılan Emeviye Camii, Şam'ın tarihsel derinliğini yansıtıyor. Bu camiyi her gün çeşitli milletlerden ve dinlerden binlerce insan ziyaret ediyor. Bir rivayete göre Şii inancının en önemli unsuru olan İmam Hüseyin, başı kesildikten sonra buraya gömülmüş. Emeviye Camisi'nin bahçesinde anıtsal bir mezarlık gözümüze ilişiyor. Üzerinde şöyle yazıyor: İlk Türk hava şehitleri. 1914 yılında ilk havacılık faaliyetimiz olan İstanbul-Kahire uçuşu sırasında Teberiye Gölü yakınlarında düşen askeri uçaktaki pilotlarımıza ait. Kazada Yüzbaşı Fethi ve Üsteğmen Sadık şehit olmuş. İkinci uçağımız da 11 Mart 1914'te aynı rotada uçarken denize düşmüş ve pilot Üsteğmen Nuri şehit olmuş. İşte burası bu 3 şehit pilotumuzun anıtsal mezarı. Şehitliğin hemen yanında mütevazi bir türbe daha var. Önemsiz gibi görünüyor, sıradan. Oysa burası Kutsal Kudüs'ü Haçlılardan alan 3. Haçlı Seferi'ni etkisiz hale getiren Eyyubi Hanedanı'nın ilk hükümdarı Selahaddin Eyyubi'nin yattığı yer. 12. yüzyılın sonlarında Suriye, Kuzey Mezopotamya, Filistin ve Mısır'daki tüm Müslüman topraklarını kendi bayrağı altında birleştirmeye girişen Eyyubi, zamanla gaddarlıktan uzak, cömert, erdemli ama kararlı bir hükümdar olarak ünlendi. O zamana değin iç çekişmeler ve yoğun rekabet yüzünden Haçlılara direnmede güçlük çeken Müslümanların güçlenmesini sağladı. 4 Temmuz 1187'de Haçlı ordusunu Kuzey Filistin'de Teberiye yakınında sıkıştırdı ve bir hamlede yok etti. Haçlıların verdiği kayıpların büyüklüğü, Müslümanların Kudüs Krallığı'nın neredeyse tümünü ele geçirmesini sağladı. Selahaddin Eyyubi, Haçlı ordusuna en büyük darbeyi 88 yıl Frankların elinde kalan Kudüs'ü teslim alarak indirdi. Kudüs'ün düşmesiyle derinden sarsılan Batılılar yeni bir Haçlı Seferi çağrısında bulundu. Ancak Selahaddin Eyyubi bu seferi de etkisiz kılmayı başardı. Selahaddin savaş sonunda başkent Şam'a çekildi. 1193 yılında öldü. 11 Aralık 1917 tarihinde Kudüs'e giren İngiliz orduları komutanı Selahaddin Eyyubi'nin mezarına vurarak "Kalk Selahaddin, biz yine geldik" demiştir. Suriye'de kiminle konuşsak ülkelerinin yeni bir Haçlı saldırısı tehdidiyle karşı karşıya olduğundan bahsediyor ve Selahaddin Eyyubi'den güç aldıklarını söylüyorlar. Bizi gezdiren dostlarımızın neden buraları tercih ettiğini şimdi daha iyi anlıyoruz.
gezimiz gece geç saatlere kadar sürüyor. Malum gazete ve televizyonların söz ettiği gibi şehirde gergin bir hava yok. Şamlılar alışverişlerini yapıyor, eğlence yerlerine gidiyor, arkadaşlarıyla sokaklarda geziyor. Şehrin her köşesinde Osmanlı'nın izine rastlamak mümkün. 2. Abdülhamit tarafından yaptırılan tren garı ilk göze çarpan yapılardan biri. Burası Şam ile Medine arasında inşa edilen Hicaz Demiryolu'nun ilk durağıymış. Demiryolu günümüzde işlemiyor ve gar müze olarak kullanılıyor. Ertesi sabah gar binasının önünden geçerken Beşar Esad'a destek için imza toplayan güleç yüzlü gençlerle karşılaştık. Bizim bir Türk televizyonundan olduğumuzu öğrenince önce irkildiler. Tereddüt ve kırgınlığı gözlerinden okumak mümkündü. Video kaydı yapmamıza önce soğuk baktılar. Bizi BBC, CNN ve El Cezire gibi Batı yanlısı televizyon kanallarıyla aynı kefeye koyduklarını anlayınca ülkemiz adına üzüldük. Hemen kalemi elimize aldık ve imza metnine adımızı ve mesajımızı yazdık. Emperyalizme karşı olduğumuzu söylememiz, Türkiye hükümetinden farklı olduğumuzu anlamalarına yetti de arttı. Kendimizi anlattıktan sonra rahatladılar ve içlerinden birini konuşmak için görevlendirdiler. اهلا وسهلا فيكم، اهلا وسهلا فيكم في سوريا بلدكم. نحن هون شايفين هلا نحن هي رساله وفاء للوطن وسيد الوطن. تقريبا نحن هون في كيلو في 10 ساحات بمدينه دمشق حننتهي فيها خلال اليومين هدول. بعد اليومين حنطلع على المحافظات السوريه بشكل عام. تقريبا بتطلع من 10 ل 30 كيلو متر. بس انتهينا لبعد 15 كيلو انتهينا حنقوم بتقديمها لسيد الوطن سيد الرئيس بشار الاسد. هي عباره مو بس نحن كمنظمين كاتحاد شباب الثوره ومجموعه شباب الوحده الوطنيه، هي كل الشعب السوري مثل ملاحظين كل الشعب السوري الموجود بالساحات عم يوقع ويكتب، وانتم كذلك الامر يعني جايين من تركيا وشاركتوا فيها وكتبتوا، واهلا وسهلا فيكم، ان شاء الله تنتصر بلدنا على هالازمه. ...1863 yılında Sultan Abdülhamit tarafından inşa ettirilen Hamidiye ve hemen paralelindeki Mithat Paşa çarşıları şehirdeki Osmanlı izinin temsilcileri. Hamidiye oldukça renkli bir çarşı. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki çarşıya girince kendinizi Mısır çarşısında sanıyorsunuz. Elbette ki bu geziyi sizlere turistik bilgiler vermek için yapmadık. Tüm dünyanın gözleri üzerinde olduğu bu ülkeyle yüzyıllara dayanan bağlarımızı hatırlatmak istiyoruz. Biz bu bağların nasıl zayıfladığına tanık olduk.
Türkiye'nin bölgede oynadığı rol ve ülkede baş gösteren terör eylemlerine verdiği açık destek sokakta büyük tepkiyle karşılanıyor. Kimi gazete ve televizyonlarda söz edildiği gibi Türkiye'ye lider ülke olarak değil, üzülerek söylüyoruz ki Amerikan planlarının taşeronu gözüyle bakılıyor. الولايات المتحدة والمدنيين فإننا نقترب كثيرا من هذه النهاية. شكرا جزيلا. Gezimiz sırasında 2008 yılında Amerikan Başkanı Bush'a ayakkabısını fırlatarak dünya gündemine oturan Iraklı gazeteci Muhtazar El Zeyd'in avukatı Doktor Hala Süleyman'la tanıştık. Doktor Süleyman bizim aracılığımızla Türkiye kamuoyuna önemli mesajlar verdi. وعلى السوريين هناك مشروع قدر يقوم به الأمريكان والإسرائيلية أرجو من الشعب التركي ألا يقبل أن يكون أداة في يد أردوغان وفي حتى يدخل أردوغان أو يتحالف مع الأمريكان أو الإسرائيليين ولا تكون تركيا فتركيا هي جار وحليف وصديق وأخت. أرجو من الشعب التركي ألا يكون أداة في مواجهة السوريين وأقول للشعب التركي السوريين أو العرب بشكل عام دائما أنتم حلفاء وأخوة وجيران يأخذوكم إلى الهاوية. Suriye halkı direnişe hazırlanıyor. Cadde ve meydanları dolduran afişler, binaların önüne kazılan mevziler, kum torbaları, her sokak başında rastlayabileceğiniz silahlı birlikler yalnızca bizim görebildiklerimiz. Dümdüz bir vahanın ortasına kurulan şehrin meydanlarını Beşar Esad'ın posterleri ve halkın anti-emperyalist gösterileri süslüyor. هي الساحة ساحتنا ساحة سوريا كلياتنا بنحب الوطن بنحب سوريا بنحب سوريا الأسد. هي الساحة نحن نوقف فيها كل أسبوع بنحبها لبلدنا. نحن بنحب سوريا بنحب قائدنا بنحب الدكتور بشار الأسد. نحن كلنا مع سوريا وبنحب هالبلد. هي ساحتنا ساحة 7 بحرات معروفة عالميا إنه هي ساحتنا. نحن كل شيء عم نوقف هون ضد كل شيء عم يتعامل ضد سوريا. كل شيء عم يتآمر على سوريا ضد الجامعة العربية ضد التدخل العربي. نحن هون بنحب البلد بنحب سوريا. أنا مواطن سوري وبحب هالبلد كثير وكل شيء بخرب هالبلد بنكرهه بسوريا. أي ساعة 7 بحرات بتمثل سوريا بتمثل كل شباب الوطن. شكرا كثير. Şehrin çok sayıda meydanı bulunuyor ve neredeyse her gün bu meydanlardan birinde destek gösterileri ya da terörist gruplar tarafından öldürülenlerin cenaze törenleri yapılıyor. Suriye 1946 yılında Fransa'ya karşı bağımsızlığını ilan etti. 1963 yılından beri de Baas Partisi tarafından yönetiliyor. Laik bir ülke. Orta Doğu'da kadının en özgür olduğu ülke Suriye. Gezimiz sırasında Baas Partisi'nin üst düzey yetkilileriyle sohbet etme fırsatımız oldu. Baas Partisi'nin çıkardığı günlük El Baas gazetesinin genel yayın yönetmeni Abdülatif Umran bunlardan biri. Doktor Umran'ın anlattıkları dikkat çekici. Bölgedeki taraf olan herkesin stratejik silahları var. Bu silahlar bölge coğrafyasını aşacak güçte. Dolayısıyla askeri müdahalenin başarılı olma şansı kesinlikle yoktur. Şu anda Türkiye, Suriye'yi rahatsız eden güçlere kucak açmaktadır. Tabii bu tutumu uluslararası yasalara aykırı. 1998'de Türkiye ve Suriye arasında imzalanan Adana Anlaşması'na aykırı davranıyorlar.
2009'da imzalanan bu anlaşmanın geliştirilmesine dair anlaşmaya da aykırı. Biz bu aykırılıklara medyamızda fazla yer vermiyoruz. Halen Türkiye'li dostlarımıza büyük güvenimiz var. Biliyorsunuz ki Suriye medyası Türkiye'yi doğrudan eleştirmiyor. Ancak Türkiye'nin tavır ve tutumları bu şekilde devam ederse 4 ulus arasında tarihte görülmeyen bir çatışma ortamı yaratılır. Araplar, Farslar, Türkler ve Kürtler arasında. Bu 4 ulusun liderlerinin tarihte bu ulusları bir araya getiren güzel şeylerin olduğunu bilmeleri gerekiyor. 1999'da imzalanan Adana Mütabakatı'nın ardından Cumhurbaşkanı Sezer'in Amerika'ya rağmen burayı ziyaret etmesi bütün Suriyelilerin gönüllerini fethetti. Biz şu anda Erdoğan'ın büyük şokunu yaşıyoruz. AKP hükümetinin Suriye halkı üzerinde yarattığı yarayı tedavi edebilmesi için büyük bir bedel ödemesi gerekiyor. Geçmiş 10 yıl aramızdaki en güzel yıllardı. Geçmiş 10 yıl içindeki Türkiye ile olan ilişkilerimiz, İran'la olan ilişkilerimizden daha gelişmiş ve geniştir. Suriye ile İran arasında siyasi bir mutabakatın olması zaruri bir durum değildir. Biz laik bir partinin şemsiyesi altında yaşıyoruz. Dolayısıyla İran'la ve AKP ile ayrıyız.